Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yakadan başlamalı, dikişsiz çok güzel bir hırka tarifi paylaşacağım. Mankenim 42 beden. Bu hırka 38 bedene de çok güzel oluyor. Şöyle düşünebiliriz, 44 bedene kadar çok rahatlıkla olabilecek bir hırka. 46'ya belki birazcık tam oturabilir, onu da belirtmek istiyorum. Tabii sizler bu çalışmayı istediğiniz beden aralığında dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bütün detayıyla video içerisinde sizlerle paylaşıyorum. Hemen şöyle modelimize yakından bakalım. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Kalıp olarak çok güzel oldu. Yani videoda detaylı olarak anlatıyorum. Dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Çok basit bir mantığı var. Örgüye yeni başlayan biriyseniz dahi eminim ki böyle bir çalışmayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen şöyle detayları göstermek istiyorum. Bakın kolunda ve ön patlarında, etek ucunda da lastik detayı var. Gerçekten çok muntazam, çok güzel bir çalışma oluyor. Kullandığım ip de yünlü bir iplik. Ama böyle baharda da çok rahat kullanabileceğimiz bir iplik oldu. Rengarenk. Rengini de tam yansıtmaya çalışıyorum. O kadar güzel, o kadar tatlı bir rengi var ki bakar mısınız? Şahane görünüyor. İstiyorum ki hırkamızın arka kısmını da sizlere göstereyim. Ön kısmında bakın ben hiçbir şey kullanmadım ama isterseniz düğme dikebilirsiniz. Şuradaki örgüdeki deliklerden buraya düğme diktiğiniz zaman ilk evine vesaire hiç gerek yok. Çok rahatlıkla geçecektir şu ara boşluklardan da. İstediğiniz düğmeyi çok rahatlıkla geçirebilirsiniz. Önüne fermuar diktirebilirsiniz, çıt çıt yaptırabilirsiniz. Beline kemer örebilirsiniz. Yine kendi ipiyle de kemer de örebilirsiniz. Video sonunda söylüyorum ama başlangıcında da belirtmek istiyorum. 5 yumak kullanarak çalışmayı tamamladım. İp detayları hakkında da bilgileri yine video içerisinde sizlerle paylaşıyorum. Örgümüzün bakın arkasını görüyorsunuz. Balon kol çalıştım dediğim gibi. Yani bu şu görüntü lastikle ön patları etek ucunu da lastikle geçtiğimizde güzel bir ceket havası oldu. Balon kolla çok yakıştı. Ama isterseniz ki bu kol beni sıkar, ben bunu örmek istemiyorum derseniz bu lastik kısmını yapmayabilir. Böyle bol da bırakabilirsiniz. Öyle de çok güzel olacaktır. İlla ki lastik geçmek zorunda değilsiniz. Ama lastik gerçekten çok güzel bir hava kattı. Bakın şöyle arkadan da detaylı olarak göstermek istiyorum. Giyildiği zaman şahane duruyor. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için kullanmış olduğum iplerimi Aksa Örgü Butik'ten aldım. Bunlar böyle 100 gramı 420 metre olan, içeriği %75 yün olan bir iplik. Tabii illa böyle bir ip olmak zorunda değil. Sizler içeriği daha farklı ipler, inceliği kalınlığı hiç fark etmez. İstediğiniz iplerle bu çalışmayı çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi beden ayarlamasını nasıl yapacağımızı sizlerle detaylı olarak paylaşıyor olacağım. Ama benimle aynı ipi kullanmak isterseniz videonun açıklama kısmına aldığım yerin linkini ekleyeceğim. Merak edenler oradan bakabilir ve güvenli alışverişlerinizde Aksa Örgü Butik'ten yapabilirsiniz. Video sonunda da kaç yumak iplik kullandığımı da sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada ben roba kısmını ördüm. Artırma noktasını yani V yakanın artırma yerine kadar örümünü hazırladım. Şimdi sizlerle bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Çünkü henüz buradaki roba kısmını örmemiz bitmedi. Buradan örmeye devam edeceğiz ama bu aşamaya kadar iplik renkli olduğu için burada çok anlaşılacağını düşünmediğim için bu kısma kadar örüp hazırlamıştım. Şimdi düz renk bir iplikle sizlere modeli tarif ediyor olacağım. Bu iple de çalışırken hemen şöyle kullandığım ipin inceliğin dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın içeriği dediğim gibi %75 yün olan güzel yumuşacık dokusu olan bir iplik. Yani baharda da çok rahat kullanırsınız. Mevsim geçişlerinde kullanılacak bir iplik. Yani çok beğendim. Mutlaka eğer imkanınız varsa bu ipi almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi daha farklı bir iplik kullanacağım. Böyle bebe ipi olarak da geçiyor bunlar. Şimdi yine bir tık daha kalın bir iplik kullanıyorum. Tığ numaram 3 olacak. Buradaki ipimle de örerken 3 milimle örüyorum. Tabi sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Bazen aynı ipi kullanıyoruz. Aynı tığ numaralarını kullanıyorsunuz. Fakat şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer eliniz çok sıkıysa, normalde benim elim gevşektir. Gevşek olduğu için ben 3 milim kullanıyorum. Ama sizin eliniz sıkı ve 3 milim kullanıyorsanız örgünüz çok sert olur. Buna dikkat edin. Yani yumuşak bir doku istiyoruz. Eliniz sıkıysa mutlaka 3,5 hatta 4 dahi kullanabilirsiniz elinizin durumuna göre. Ama eliniz gevşektir benim gibi 3 de kullanabilirsiniz. Şimdi burada işelik olarak şöyle zincirle başlıyoruz. Ama zincir saymayacağız. Zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra şöyle kabaca
bir zincir çekip hazırlayacağız. Şimdi zincirlerimi çekip hemen geliyorum. Burada bakın zincirlerimi böyle fazla fazla çektim. Sizler de mutlaka fazla zincir çekin. Artan zincir olursa keserek ya da sökerek çıkartabiliriz. Tekrardan başlamayalım diye. Şimdi burada zinciri çektikten sonra bakın zincirin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. Şu arkada bulunan kesik çizgileri kullanacağız. Bakın bu noktalara batarak örgümüze başlayacağız. Şimdi tığıma doluyorum. Baştaki 1, 2, 3, 4 zinciri bırakıyorum. 5. zincirin içerisine batıyorum. Bakın 5. zincire batıyorum. İlmek çıkarttım. 3 ilmeğim var. Doluyorum ikisini birlikte. Tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyorum. Tığıma tekrar doladım. Şimdi aynı zincir içerisinde 3 tane trabzan öreceğiz. Şimdi ikinci trabzan. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın aynı zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan ördük. Aralarda hiç zincir yok. Sadece artırma yerlerinde zincirimiz olacak. Ama şimdi bu ilk sırada hiç zincirimiz yok. Tığımıza direkt doluyoruz bakın. Hemen alttan 1-2 tane zincir atlıyoruz. 3. zincire batıp arka kesik çizgisine hemen bu zincire de 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 aynı boşluğa, 2 aynı boşluğa, 3. Tekrar bakın hiç zincir vesaire yok. Tığıma direkt doluyorum. Hemen burada 1-2 tane atlıyorum. 3. zincire batıp arka kesik çizgisine. Bunu böyle yapmamızın sebebi bakın örgü çok düzgün oluyor bu tarafta. Yani o zincire battığımızda oluşan boşluk yani o kötü görüntü oluşmuyor. Bitiş ve başlangıç aynı görünüyor. Şimdi 3. zincire 3 tane ikili trabzanı örüyorum. Şimdi burada ne kadar istiyorsanız, şimdi sayıları nasıl ayarlayacağız? Burası önemli. Şimdi ben sizlere ortalama bir sayı söyleyeceğim. Sizler bu sayı üzerine eklemeler yaparsanız beden büyütmüş olursunuz. Azaltma yaparsanız beden küçültmüş olursunuz. Şimdi bakın hep böyle üçüncüye batarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bu arada şu zincirleri de çok sıkı sıkı çekmeyelim ki örgü dengeli olsun bakın. Şimdi buralarda bakın hep üçlü gruplar yapıyoruz. Şu kenarda 4 zincir, 5. zincire batmıştık. 4 zincirlik boşluğumuz var bakın. Şu bizim kenar artış noktamız olacak başlangıçta. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane grup yaptım. Şimdi bu grupları sayacağız. Böyle üçlü gruplar yapacağız. Şimdi gelelim. Bunu böyle dümdüz öreceğiz. Kaç tane yapacağımıza. Şimdi ben buradaki örgüm için sayı söyleyeceğim. Şöyle kaba bir çizim yaptım sayıları görmeniz için. Şimdi şu arka tarafı 14, kolları 8, öne de birer tane üçlü grup vermiş olduk bakın. Şunları bir sayıyoruz. Üçlüleri burada şimdi 2, 4, 5 tane yaptım. Toplamda 32 tane yaptım bu büyük çalışma için. İpim inceydi, 32 tane yaptım. Ama ipiniz kalınsa bu sayı daha az olacaktır sizlerde. Örneğin ipiniz çok aşırı kalın değildir. 3 milim tığa uygundur ama 38 beden yapmak istiyorsunuz bunu. Daha küçük yapmak istiyorsunuz. O zaman ne yaparsınız? Kollara bakın 8 tane vermişim. Bunları ikişer tane azaltabilirsiniz ya da birer tane azaltabilirsiniz. Kollar 7 olabilir. Arka 12 olabilir. 11 olabilir. Yani bunu şuradaki sayılarla oynayacaksınız. Sadece öndeki şu bir numara değişmeyecek. Bakın sadece kollar ve arkaya verdiğiniz sayı değişecek. Şimdi ben toplamda 32 tane yuva hazırlıyorum. Buradaki mantık da şu. Şimdi örelim. Ördükten sonra şu kenarda bir tane üçlü grup veriyoruz. Önlere birer tane. Bunu artırarak bakın böyle V yaka yapıyoruz. Artırarak V yaka geliyor. Bu uç birleştiğinde arka ile ön eşit sayıya geldiğinde V yakayı artırmayı bırakıyoruz. Sonra aşağı doğru düz öreceğiz. Burada da bakın şurada kol artışlarımızı görüyorsunuz. Şurası kolumuzun geldiği nokta. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı şu an çok karmaşık geliyor olabilir ama ördüğümüzde göreceksiniz. Kol artışlarını da kol altı kısmına kadar örüyoruz. Bakın V yakayı yeteri kadar artırdık. V yaka tamam. Ama artışlara devam edeceğiz. Gövdeyi yani roba kısmını henüz bitirmedik. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bakın ördüğümüz zaman şu notları tekrar bir göstereceğim. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi örgünün mantığını kavradığında şu ne işe yarıyor? Bunu daha rahat kavramış olacaksınız. Şimdi biz bu üçlü gruplardan örelim. Mesela burada daha küçük bir sayı yapacağım. İpim kalın olduğu için hem de videoyu böyle kısa tutmak için bu noktalarını. Şimdi üçlü gruplarımızı örüp gelelim. Bakın burada daha küçük bir örnek tarif edeceğim. Şimdi her zaman öne bir tane üçlü grup bırakacağız. Şöyle esnetelim. Bakın diğerinde de aynı yaptım. Önce 3 taneyi öne veriyoruz bakın. Yani şöyle bir tane diyelim, buna üçlü demeyelim. Şu üçlü grupları bir sayıyoruz. Bir taneyi öne verdim. Hemen şu araya bir çengelli iğne taktım. Şimdi kola 3 tane vermek istiyorum. 1, 2, 3.
Hemen şu üçüncüye araya bir tane çengelli iğne taktım. Bu örgümde 8 tane vermiştim. Bakın burayı 1, 2, 3 tane verdim. Bu örgümde ise 8 tane verdim. Şimdi bunda arkaya 5 tane vereceğim. 1, 2, 3, 4. 5 taneyi saydım. Hemen şu araya başladığımız zincirli noktaya çengelli iğnemi taktım. Sonra kola tekrar burada bakın arkaya 5 tane verdim. Bunda 14 tane verdim. Yani şunu ayırıyorum. Şu kesik çizgilerin oldu. Bakın 4 tane kesik çizgi böyle yaptım. Bunlar artış yerlerimiz. Yani çengelli iğneyi taktığımız yerler. Öne 1 tane verdik. Kola 8 tane verdik. Arkaya 14 tane verdik. Şimdi ama bu küçük örnekte 1, 2, 3, 4, 5 tane verdik. Ama bu büyük örnekte 14 tane verdik. Şimdi kola tekrar 1, 2, 3 tane veriyorum. Diğerinde 8 tane vermiştim. Bakın kollar eşit oluyor. Her zaman. Şimdi geldim çengelli iğneyi buraya taktım. Şimdi burada bitişi göstereceğim. Bakın böyle 4 noktayı belirli hale getiriyorsunuz. Şimdi burada dediğim gibi sizler bunu bir çocuğa da çalışabilirsiniz. Bir bebek örgüsü de yapabilirsiniz bunu. Önemli olan aslında şu. Dikkat edeceğimiz nokta ne? İpimiz incedir, kalındır. Şuradaki bakın yaka için yaptığınız örgü, yakayı böyle üzerinize denediğiniz zaman boynunuza oturuyorsa, yani şu kısım, şu açıklık kaburga, yani şu kemiklerin olduğu noktaya kadar gelmesi gerekiyor. Yani şu ön boğaz kısmının açık kalması gerekiyor. Bunu şöyle sırtınızı ölçün. Sırtınızı sarıyor. Kollarınızı da sarıyorsa, hafif de öne geliyorsa çok az bir öne gelecek. Bu da olmuş demektir. Yani buradaki zincir sayısını, buradaki dilim sayısını o şekilde belirleyebilirsiniz başlangıçta. Dediğim gibi bunu bir bebeğe de çalışabilirsiniz. 50-60 bedene kadar da büyütebilirsiniz. Yakayı dediğim gibi omuzunuzda, boynunuzda prova ederek ayarlayabilirsiniz. Bu benim vermiş olduğum, şimdi ölçüleri de vereceğim. Hatta şöyle açıp göstermek istiyorum bakın. Şimdi burada ne yaptık? Bakın öne 1 tane verdik. Kola 8 tane verdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkaya 14 tane verdik. Bakın hep çengelli iğneleri taktım. Diğer kolda karşılıklı eşit 8 tane. Önde 1 tane. Şimdi şu kısmı boynunuza taktığınız zaman yakanıza hafif öne gelmeli. Yani şu yaka kısmınızı sarmalı yani. Örneğin çok geniş yaptınız diyelim ki. Telafisi var. Geniş yakayı toplarsınız ama dar olmasın. Zaten bir hırka örüyoruz. Çok da böyle yani vücuda oturan bir hırka istemiyorsanız, salaş bir hırka istiyorsanız yani hata yapma payınız neredeyse olmayacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Sonra bakın şu kol kısımlarından tutup katladığımızda, çünkü V yakayı artırıyoruz. V yaka böyle birleşecek. Bakın artışlara devam ederek V yakayı oluşturmuş olacağız. Şimdi gelelim örgümüze. Burada dediğim gibi bir miniğini çalışıyorum, küçüğünü çalışıyorum ama burada da yine sizlere sayıları tekrar ederek söylüyorum. Şimdi kenara alalım. Bakın yakayı hazırladık. Şimdi burada bitişi yapacağız. Bakın oldukça fazla zincir arttı. Burada da ne yapıyoruz? Hemen zinciri kesmeyi de göstereyim. Şurayı bitirelim. Üçlü grubu ördükten sonra bakın bir tane üçlü grubu da ördükten sonra bir tane zincir çekip tığıma doluyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. İlmek çıkarttım. İkili trabzanla sıramı bitiriyorum. Zinciriniz arttığında ne yapacaksınız? Hemen ördüğünüz noktanın 1, 2, şöyle üçüncüsünden, şöyle 1, 2, üçüncüsünden ipi kesin direkt. Bu şekilde çıkartın. Sonra kısa ipi şöyle çektiğinizde burada kapanmış olacaktır. Sonra kısa kalan ipi de gizleyeceğiz. Şimdi her zaman V yakayı artırana kadar 4 zincirle başlangıç yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Örgümüzü ters çevirdik. Ve burada oluşturduğumuz bir zincirlik yuvanın içerisine bakın tığıma doluyorum. Geliyorum. Çünkü artış yapacağız burada. Bir zincirlik yuvaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3. Şimdi çengelli iğneyi gördüğüm yerler benim artış yapacağım yerler. Burada üçlü trabzanla başladık. Tığıma doluyorum. Çengelli iğnenin olduğu yuvaya geldim. Hep bakın şu ara boşlukları kullanacağız örgümüzde. Tığa doladım. Arada hiç zincir yok bakın. Çengelli iğnenin olduğu ara boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1, aynı boşluğa 2. Şimdi artış yeri olduğu için 2 zincir. Tığıma doluyorum. Tekrar aynı noktaya gelerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. Artış yerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bunu çengelli iğneleri koyduğumuz yere uygulayacağız sadece. Tığa doluyorum. Üçlü trabzan grubunu geçip ara boşluğa batıyorum.
ve 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Tığ doluyorum. Üçlü grubu geçtim. Ara boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Şimdi bu küçük örnekte de eminim ki çok rahat anlaşılacaktır. Çünkü burada sadece sayılar fazla. Yani uzun uzun örmek istemiyorum. Çünkü zaten detayları anlatırken video çok fazla uzuyor. Aynı örgüyü aynı sayılarla örmeye başladığımda video daha da uzayacağı için umarım açıklayıcı oluyordur. Şimdi şöyle geldik çengelli iğnenin olduğu yere bakın. Burada birinci artışı yaptık. V yaka için artışı yaptık. Şimdi çengelli iğnenin olduğu yere geldim. Tığıma doluyorum. Ne yapıyorum çengelli iğnenin olduğu yerde? 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1 ve 2. Sonra şu ara boşluklara geliyorum. Ara boşluklara üçlü trabzan grubu çalışıyorum. 2 ve 3. Şöyle ipim karışmış, hemen açalım. Şimdi bakın devam ediyorum. Tığıma doladım ve hemen ara boşluğa geliyorum. Üçlü trabzan gruplarını örüyorum. Örgü boyunca yaptığımız model sadece bu bakın. Hep ara boşluklara üçlü grup çalışmak. Tığıma doluyorum. Çengelli iğneyi görene kadar hep üçlü trabzan gruplarını örmeye aynen devam ediyorum. Şimdi bakın 4 noktada çengelli iğnemiz var. Bu 4 nokta bizim artış yerlerimiz. Mutlaka çengelli iğne kullanın. Elinizde böyle bir çengelli iğne yoksa ne yaparsınız? İp de bağlayabilirsiniz. Farklı renkte ipler de bağlayabilirsiniz bu 4 noktaya. Şimdi geldik çengelli iğnenin olduğu ara boşluğa. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örerek artış yerimi belirliyorum. Tığ doluyorum. Sonra bir sonraki bakın üçlü trabzan grubunu geçip ara geniş boşluğa çalışıyoruz her zaman. Yine üçlü grubunu örüyorum. Dediğim gibi küçük bir örnek çalışıyorum ama sizlerde sadece sayılar değişecek. Örgü birebir aynı ilerleyecek. Buradaki sayılara çok takılmayın. Sizler kendi sayınızda dediğim gibi çok rahatlıkla belirleyebilirsiniz. Şimdi geldik çengelli iğnenin olduğu yere. Hemen buraya ne yapıyorum? 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi geldik, burada 4 tane zincir bırakmıştık, hatırlayalım. Tığ doluyorum. Bu kısma hemen 3 tane ikili trabzan örüyorum öncelikle. 1, 2, 3. Bakın buradaki artışı yaptık. Fakat yeni artış için yuva yapmamız lazım. Bunun için de bir tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen şöyle 1, 2, 3. zincirin içerisine şöyle batıyorum. İkili trabzanla sıramı bitiriyorum. Bir zincir, ikili trabzanla V yaka için artış yapacağım yuvayı oluşturmuş oluyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi daha net belli olacak. Şimdi yaka böyle görünüyor. Ama V yakayı oluşturdukça ve bakın katladığımız zaman da öne doğru gelecek. Yani şuradaki birer tane bıraktığımız üçlü grup artarak ilerleyeceği için kapattığınızda önler birleşene kadar öreceğiz. Önler çok güzel birleşecek. Bu V yaka görüntüsünü bize vermiş olacak. Yani mantık çok basit aslında. Şöyle göstermek istiyorum ama dediğim gibi yeni başlayanlar için de eğer takılırsanız özellikle yaklaştırmak istiyorum, bakın. Buradaki sayılara takılmayın. Örneğin burada 3, 5, 3, önlere de 1 bıraktık. Sizlerin şu öndeki bıraktığımız bir sayılar aynı olacak. Sadece kola ve sırta verdiğimiz sayılarda değişiklikler yapacaksınız. Tekrar şöyle kağıdı göstermek istiyorum, bakın. Burada oynayacağımız yerler, önler birbirlerle oynamıyoruz. Örneğin küçük beden yapacaksınız. Burası 8 değil de 6 olsun. Arka 14 değil de 10 olsun ya da 12 olsun. Sayıları böyle azaltabilirsiniz. Daha büyük beden yapacaksınız. Kollar 10 olsun, arka mesela 16 olsun gibi. Yani ikişer ikişer artırabilir, ikişer ikişer azaltabilirsiniz. Burada ipin inceliği, kalınlığı da çok önemli. Örneğin ince bir ip kullanıyorsunuzdur. Ben 32 tane bakın dilim hazırladım. Üçlü gruptan hazırladım. Daha ince bir ipse bu sayı az dahi gelebilir. Bakın örgüm, ipim ince bir iplik. 32 tane dilim benim için yeterli. Ama ipiniz kalındır. 32 değil de buradaki sayılar daha az olur gibi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çünkü burası çok çok önemli. Şimdi gelelim. Bakın örgümüze devam edeceğiz. Şimdi V yakayı örmeye devam ediyoruz. Ne yapacağım? Hemen 1, 2, 3, 4 zincirle dönüş yapacağım. Ve örgümü çeviriyorum. Çünkü yeni yuvayı yaparak yeni sıraya başlıyoruz. Tığıma doluyorum.
Bakın bitişte zaten yuvamı oluşturmuştum V yaka için. Hemen bir zincire geliyorum. Burada 3 tane ikili trabzan grubunu örüyorum. 1, 2, 3. Bakın şu artış yerinden sonra burada 1 vardı. Şimdi 2 tane olacak. Böyle artarak devam edecek. Tığıma doluyorum. Üçlü grubu geçiyorum. Hemen ara boşluğa batıyorum bakın. Ara boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3. 2 zinciri gördüğümde ise köşe artışı yapıyorum. 2 zincire her zaman 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan öreceğiz. Tığa doluyorum. Burası artış yerlerimiz. 2 zincire geldim. 2 tane ikili trabzan, tekrar 2 zincir, aynı ovaya tekrar 2 tane ikili trabzanı örüyorum. Bakın bu artışlarda hep üst üste devam edecek. Bakın önde bir taneydi. Şimdi bu sırada 2 tane oldu. Üçlü grup. Tığa doluyorum. Şimdi burada artışı yaptıktan sonra ikiliyi geçip hep ara boşluğa çalışıyoruz demiştim. Şimdi buradaki ikiliyi geçip ara boşluğa geliyorum. Hemen üçlü trabzan grubunu örüyorum. 2, 3. Yine üçlü grubu geçip ara boşluğa batıyorum. Bunu 2 zincire gelene kadar hep aynen devam ettiriyorum. Örgü modeli sadece bu bakın. Hep ara boşluklara üçlü gruplar çalışarak hırkamızı örmüş olacağız. Şimdi ara boşluğa battım. Üçlü grup. 2 zincire geldim. Tekrar edelim. 2 zincirde ne yapıyorduk? 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bakın köşe artışlarda bu şekilde devam edecek. Şimdi köşeler zaten belirgin. 4 tane köşemiz var. Artış yaptığımız köşe. Önlerde birer birer artıyor bakın. Sayıları zaten sabitledik. Şimdi istiyorum ki tarif etmiş olduğum gibi örelim. Hep ara boşlukları üçlü grup öreceğiz. 2 zincire geldiğimizde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıp hemen şu bitişi yapalım. Bitiş ve başlangıcı nasıl yapıyoruz bunu gösterelim. Şimdi bakın sıranın sonuna geldim. Köşedeki artışımı yaptım. Tığıma doluyorum. Hemen aradaki 2 trabzanı geçip ara boşluğa batıyorum. 3 tane 2 trabzan grubunu örüyorum. Şimdi köşeye geldim. Tığıma yine doluyorum. Bakın 4 tane zincirimiz vardı başlarken ördüğümüz. Şimdi bu 4 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bakın bitişteki yuvayı yapacağız. Bir zincir tığıma doluyorum. Hemen buradaki şöyle 1, 2, 3. zincire batıyorum bakın. 3. zincire batıp ikili trabzanla bitişteki yuvamı yapıyorum. Bitirirken de yuvayla bitiriyoruz. Başlarken de yuvayla başlıyoruz ki bakın bu artışları elde etmiş olalım. Şimdi tekrar 4 zincirle dönüş yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir örgümü çevirdim. Bundan sonra yapacağımız şeyler hep aynı bakın. 4 zincir çekip dönüş yapacağız. Oluşturduğumuz bir zincirlik yuvaya hemen üçlü trabzan grubunu örüyorum. 1, 2, 3, tığ doluyorum. Ara boşluğa geliyorum. Artık bundan sonrası kolay. Hep ara boşluklara üçlü trabzan grubu öreceğiz. 2 zincire geldiğimizde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanla köşe artışımızı yapmış olacağız 4 noktada. Bakın 1, 2, 3'e çıktı üçlü grup. Bir taneydi. 2 oldu ve 3 oldu. Şimdi tığ doluyorum. Hemen 2 zincire geldim. 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzanı örerek artışımı yapıyorum. Sonra tığ doluyorum. Yine bakın 2'yi geçip ara boşluk. Şu noktayı mutlaka kullanıyorum. Burada kafanızı karıştırmasın, buradaki 2 trabzan aynı üçlü trabzan gibi düşünün. Geçiyoruz ve ara boşluğa gelen ilk ara boşluğa hemen 3 tane trabzan grubunu örüyoruz. Bakın V yaka bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi diğer noktalarda tamamen aynı ilerliyor. Hep ara boşluklara üçlü grup, köşeye geldiğimizde 2 zincire 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, yine ara boşluklara üçlü grupları öreceğiz. 2 zincire yine aynı artışı yapıp buradan da aynen devam edeceğiz. Yine 2 zincir gelecek, yine aynı artış. Buradan sıra sonuna geldiğimizde de bakın şöyle tersten gösterelim. Böyle ördüğümüzde bizi 4 zincir karşılayacak. Hemen bu 4 zincire burada yaptığım işlemin birebir aynısını yapacağız. 3 tane trabzan, 1 zincir, sonra 1, 2, 3. zincire bir tane ikili trabzanla yeni yuvayı oluşturup sonra 4 zincirle yine aynı dönüşü sağlayarak şu köşedeki hep bakın aynı artışları devam ettireceğiz. İki uçta da. Sonra bunu böyle katladığımızda
Bakın burada V artışları yaparken birer taneli başlamıştık. Uçlar birleştiği zaman artışımız olmuş demektir. Şimdi bunu şöyle geniş açıda sizlere göstermek istiyorum. Şimdi küçük örnekte umarım buradaki artışları nasıl yaptığım anlaşılır olmuştur. Şimdi artık büyük parçada örmeye devam edelim. Şimdi buradaki sayıları da söyleyeceğim demiştim. Burada ben 13 sıra ördüm. Şu ilk sırayla beraber bakın. İlk üçlü grupları yaptığım sırayla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra ördüm. Şimdi burada şöyle arkada açtığımda 26 tane trabzanım var köşedeki artışlarla beraber. Sonra şu ön bakın artış noktasına kadar olan trabzanı saydığımda 13 tane geliyor. Diğer trabzan grubunu saydığımda da öndeki dilimi sayıyorum. Bakın şu iki zincirden buradaki öne kadar olan kısmı saydığımda 13 tane trabzana kadar artırmışım. Şimdi bunu böyle artırdığımda sayılar arkayla beraber eşit geliyor. Şöyle koyduğumda arkayla sayılarım eşit geliyor. Şimdi burada sizler bu V yakanın derinliğini ne kadar istiyorsanız o kadar da uzatabilirsiniz ama yani çok da üst üste binmesin. Şimdi burada böyle V yaka birleşmişse şimdi santim olarak da ölçü söylemek istiyorum sizlere. Şu V yakamızın ölçüsünü verelim. 13 sıra artış yaptığımızda yaklaşık bir 15 santim kadar derinlik elde etmişim ki bu benim için yeterli. Daha derin isterseniz dediğim gibi devam edebilirsiniz. Şimdi burada yani artık ölçü vermek istemiyorum. Sadece şu derinliği söylemek istedim. Çünkü örmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi üzerinize giyebilirsiniz. Üzerinize giydiğinizde de omzunuza alın bunu. Şu kısım şimdi artışlara da devam edeceğiz. Fakat şuradaki V'yi bitireceğiz artık. Burada böyle dümdüz inecek. Normalde V şeklinde iniyorduk. Derinlik vererek iniyorduk. Şimdi artışları bırakacağız önde. Normal düz örgü yaparak yani artış yapmadan önleri ineceğiz. Fakat dört köşede artışları yapmaya aynen devam etmiş olacağız. Şimdi burada size tarif etmiş olduğum gibi bakın sırayı bitirdim. Şöyle göstereceğim. İpim birazcık renkli, umarım açıklayıcı olur. Ne yapıyorduk? Üçlü grubu 4 zincire ördüm. Bir zincirimi çektim, tığıma doladım. Hemen buradaki 3. zincire battım. İkili trabzan örerek bitişimi sağladım. Şimdi artık burada şöyle 1, 2, 3, yine 4 zincirle yukarı çıkacağım. Tığıma doluyorum. Şimdi burada tığ doladıktan sonra 4 zinciri çektim. Üçlü grubu geçiyorum bakın. Buradaki üçlü grubu geçiyorum. Artış yapmıyorum çünkü artık. Ne yapıyorum? 4 zincirle bir boşluk oluşturacağım. Şimdi bir boş bir dolu şeklinde ilerleyecek örgü. Şimdi ördüğümüz zaman daha rahat göreceksiniz. 4 zinciri çektim. Artış yapmayacağım için şu bir zincirlik yuvaya üçlü trabzana da çalışmıyorum. Ara boşluğa geliyorum direkt. Burada hemen 3 tane trabzan grubunu örüyorum. Bu ara bu iple de çalışırken yine tığ numaram 3 milim. Bunu da tekrar etmiş olayım. Tığa doluyorum. Hemen geldim ara boşluğa. Üçlü trabzan grubunu örüyorum. Bir sonraki üçlü trabzan grup bakın hep böyle ilerliyor. Şimdi burada bizim için bitiş ve başlangıç önemli artık. Çünkü köşelerde artışlara devam edeceğiz. Peki bu artışları nereye kadar devam ettireceğiz? Söylemiştim. Koltuk altına kadar. Yani şunu üzerinize giydiğiniz zaman şu bakın katlıyoruz bu şekilde. Açık halini zaten göstermiştim. Şu kola verdiğimiz sayı şu iki artış yeri koltuk altına gelene kadar yani koltuk altı hizasına gelene kadar artırmaya devam edeceğiz. Bakın V yakayı ördük ama koltuk altımıza gelmedi burası. Şimdi artışları o yüzden devam edeceğiz. Şimdi ön ve öndeki bitiş ve başlangıçları göstereceğim. Köşelerdeki artışlar aynen devam etmiş olacak. Hatta şöyle açalım hiç kafamız karışmasın. Bakın buradan bitiş ve başlangıcı göstereceğim. Fakat diğer yerdeki 4 tane köşe var. 1, 2, 3, 4. Ondaki artışlar hep aynen ilerleyecek. Şimdi istiyorum ki buradan bitirelim bu sırayı. Hemen şuradaki bitiş ve başlangıcı sizlerle paylaşalım. Bakın burada diğer uca kadar geldik. Şimdi burada bitiş yapacağız. Son ara boşluğa da üçlü trabzan grubunu ördük. Normalde ne yapıyorduk? 4 zincire batıp buraya da trabzan grubu örerek artış yapıyorduk. Fakat burada bitiş yapacağız artık. Buraya üçlü grup örmeyeceğiz. Burada üçlü trabzan ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve burada 4 zincir vardı. Bunun 1, 2, üçüncüsüne battım. İkili trabzanla buradaki yine 4 zincirlik boşluğu elde etmiş oldum. Bakın başlarken bu tarafta hatırlayalım 4 zincirle başlamıştık. Çünkü biz bir boş bir dolu çalışıyoruz. Şimdi burada bir zincir trabzan ördükten sonra şimdi 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum.
Şimdi tığ doluyorum. Buradaki bir zincirlik yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzan grubunu ördüm. Bakın şu zinciri direk noktası gibi kabul edeceğiz. Şuradaki 3 zinciri direk noktası gibi kabul edeceğimiz için buradaki bir zincire geldim. Üçlü trabzan grubunu ördüm. Sonra tığ doluyorum. Bir diğer trabzan grubuna gelip yine ara boşluğa 3 tane trabzan grubunu örmeye devam ediyorum. Bakın dönüşü bu şekilde yaptık. Şimdi istiyorum ki yine ara boşlukları aynı şekilde devam edelim. Köşede artışlarımızı yapacağız. Buradaki uca kadar geleceğiz. Şimdi buradaki 4 zincirde ne yapıyoruz? Hemen bunu göstermeye geçelim. Bakın diğer uç kısma geldik. Buradaki aradaki üçlü trabzan grubunu ördük. Şimdi önümüzde 4 tane zincirli noktamız var. Tığımıza doluyoruz. Hemen bu 4 zincirin olduğu noktaya önce 3 tane ikili trabzan grubunu örüyoruz. Sonra bakın burada bir de direk noktamızın olması gerekiyor. Tığ doluyorum. Baştaki 1, 2 şöyle 3. zincirin içerisine batıp dördüncü ikili trabzanı da bakın buraya dördüncü bir ikili trabzan örüyoruz ki bu kenar düzgün düşsün. Yani burada en son örgü ördüğümüz zaman üçlü trabzanlara battığımız zaman buralar 2 2 kalır. Bunu istemiyoruz. Buranın düzgün düşmesi için hemen şu dördüncü trabzanı da bir ikili trabzan daha örüyoruz. Bakın arada zincir vesaire yok. Şöyle göstermek istiyorum. 4 zincire üçlü grubu çalıştık. Buradaki 3. zincire de bir tane trabzan ördük. Şimdi bakın bir boş bir dolu dediğim sıra. Bir sıra boş sıra, bir sıra dolu sıra. Şimdi tekrar 4 zincirle yani şuradaki iki sırayı hep tekrar ediyoruz aslında. Şimdi 4 zincirlik yuvayı oluşturarak döneceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Örgümüzü ters çevirdik. Şimdi tığ doluyorum. Buradaki trabzanları geçiyorum. Hemen ilk gelen ara boşluğa batıyorum bakın. Çünkü eğer burada artış yapmış oluruz. Burada bir noktaya batacak olursam bura artmış olur. Bunu istemiyoruz. Hemen bu ara boşluğa üçlü trabzan grubunu örüyorum. Bunda 4 zincirle dönüş yapıyorum. Eğer çok böyle boşluklu gelirse size buraya 3 zincir de çekebilirsiniz. Ama 4 zincir yeterli oluyor. Çünkü burada şu kısmı doldurduğumuz için 4. zincire de batıp 3. zincire de batıp direk noktasını yapmış oluyoruz. Şimdi burada devam edeceğiz. Ara boşluklara batarak bakın şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde dümdüz ineceğiz. Şimdi ara boşluklara batarak trabzanları örelim. Hemen şu bitişte ne yapmıştık? Hemen bunu gösterelim. Çünkü burası önemli. Burada direkt 3 zincir çekip bitişi yapmıştık. Hemen şuradaki direk noktasını nasıl tutturuyoruz? Hemen bunu göstermeye geçelim. Şimdi bakın buradaki uç kısma kadar geldik. Burada son üçlü ara boşluğa battıktan sonra üçlü grubu ördükten sonra tığıma doluyorum. Burada bakın 3 tane trabzan örmüştük. Bir de 3 zincirimiz vardı. Hemen buradaki 3 trabzana hiç dokunmadan baştaki şu arada bir zincir çekeceğiz. Bir zincirden sonra tığıma doluyorum. 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyorum. Buradaki direk noktası gibi düşüneceğiz burayı. Bir zincir, bir trabzanla bakın 4 zincirlik boşluğu bu şekilde elde etmiş olacağız. Şimdi yine bu kısmı bakın şöyle boş geçtik. Bir zincir trabzan ördüğümüz nokta burası boş. Bir altı dolu. Şimdi ne yapacağız? Yine 3 zincirle yukarı çıkacağız. 1, 2, 3 çünkü dolu sıraya başlıyoruz. Örgüyü çevirdik. Tığ doluyorum. Hemen gelen buradaki ara boşluğa bakın. Bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Tığ doluyorum. Hemen diğer araya geliyorum ve buradaki üçlü grubu çalışıyorum. Bundan sonra artık tarif etmeye gerek yok bakın. Buradaki 3. zincire de batarak bir zincir trabzanla 4 zincirlik boşluğu elde etmiş oluyoruz. Burada hemen 3 zincirle yukarı çıktık. 3 trabzan. Burası hep bu şekilde ilerleyecek. Bu kenar böyle bakın. Bitişi de yaparken yine bir zincir trabzanla bitireceğiz. Başlarken de 3 zincir 3 trabzanla başlayarak bu kenar böyle. Şimdi diğer tarafa bakalım. Burada ne yapıyoruz? Buraya geldiğimizde sıra sonuna geldiğimizde bakın şöyle tersten tutuyorum şu anda. Düzde ne yaptık? 4 zincir çekip hemen ilk gelen araya battık. Sonra sıra bitişinde ne yapacağız? Sıra bitişinde buradaki üçlü grubu çalıştıktan sonra 4 zinciri gördüğümüzde 4 zincire 3 trabzan, hemen sonra 1 2 3. zincire de batıp bir tane trabzan örerek direk noktasını elde etmiş olacağız. Bu kenarda böyle devam edecek. İki kenarı da iki ucu da bitiş ve başlangıçlarını tarif etmiş oldum. Bir sıra boş, bir sıra dolu, bir sıra boş, bir sıra dolu şeklinde aynı sıralar hep kendini tekrar ederek örgümüz böyle bakın şurada da göstereceğim. Artık düz şekilde inmeye başladı bakın. Örgü düz olarak normalde V yaka şeklinde derinlik vererek aşağı doğru iniyorduk. Şimdi düz vererek ilerleyecek. Peki bunu ne kadar öreceğiz? Şimdi burada çünkü artışlara devam ediyoruz. Bakın örgümüzün
Kol kısmı burası. Örgüyü katladığınız zaman şöyle göstereceğim B kısmından. Şöyle bakın, örgüyü katladık. Katladıktan sonra artık V yaka derinliğini elde ettik. Burada düz örgü inmeye devam ediyor. Şimdi şu kol artışlarını görüyorsunuz. Dört kenarda artışımız var. Şimdi şu kısım kol altı hizamıza gelene kadar. Yani bunu tamamen şöyle kol altında birleştirmeye çalışmayın. Koltuk altında bunu birleştirirseniz çok büyük olabilir. Burada ne yapacağız? Zaten kol hizanıza gelene kadar, koltuk altı hizanıza gelene kadar öreceksiniz. Şu kısımda koltuk altında bir artışımız olacak. Birleştirmeyi yaparken de bunu gösteriyor olacağım. Şimdi 13 sıra V yaka ördük. Şimdi düz örgüyü de tarif ettim. Şimdi dümdüz aşağı doğru iniyoruz bakın. Bunu kaç sıra öreceğim? Koltuk altını kaç sırada ayıracağım? Hemen bunu tarif etmeye geçelim. Şimdi roba kısmını örmeye devam ediyoruz. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi örgümüzü uzatalım. Kenardaki artışları yaparak sonrasında gövdeyi ve kolları ayırmaya geçelim. Size tarif etmiş olduğum gibi bakın 4 köşede artışları yaparak şimdi artık V noktasını bitirdik. Düz bir şekilde iniyoruz. Şimdi burayı 19 sıra olana kadar artırdım. Bakın şu kol kısmı. Bunu nereye kadar artırıyorduk? Kol hizamıza, kol altı hizamıza gelene kadar artırıyor. Daha bol salaş isterseniz hırkanızı yani kol altı kısmında birleşecek şekilde de bunu yapabilirsiniz. Yani şuradaki bu reglan kısmı dediğimiz noktayı istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Burada aslında beden ayarlaması yapıyoruz. Yani yaka kısmını yaptıktan sonra bizim şu artışlarımız bedeni belirliyor. Şimdi burada hemen şöyle bakalım. Kaç santim artış yapmışız? Bu 19 sıra burası bakın. Söylediğim rakam, vereceğim santim ölçü 19 santimde, yani 19 sırada yaklaşık 24-25 santim aralığında bir ölçü elde etmişim. Sizler de kendi bedeninize bunu mutlaka şu parçayı bakın omzunuza geçirip böyle koltuk altı hizanıza gelene kadar örmeniz gerekiyor. Burada beden ayarlamasını burada yapıyoruz aslında. Şimdi 20. sıraya başladık. Bakın 19 sıra örüp artırdık. Dört kenarda, önleri de düz aşağı iniyoruz. Artık önlerde bir farklılık yok. Şimdi bu köşeye geldiğimde 20. sıradayım. Hemen şöyle ne yapacağız burada? Artık kolu örmeyi bırakacağız. Buradaki öndeki bakın V noktası birinci artış, ikinci artış. Diğer bakın öndeki artış ve arkadaki artış noktasından bağlantı yapacağız. Kolları örmeden gövdeyi bir bütün haline getirip aşağı doğru indirmiş olacağız örgümüzü. Şimdi şöyle bakın 20. sıradayım. Köşe 2 zincirlik boşluğa geldim. Hemen buraya 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra bu kısımda artış yapmak istediğim için, kol altı kısmında artış yapmak istediğim için hemen buraya şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6 zincirden sonra tığıma doluyorum. Bakın şöyle açalım, daha net görünecektir burası. Şöyle göstereceğim. Bakın 20. sıraya başladık. Önü ördük. Çok detaylı anlatmaya çalışıyorum ki yeni başlayanlar da zorlanmasın. Ön kısmı ördük. 2 zincire geldik. 2 zincire üçlü trabzan ördük. 6 zinciri çektik. Şimdi kol kısmında şurada bizim bakın 8 tane üçlü trabzan grubu vardı. Burası kol kısmıydı. Kolu bakın genişlettik. Şimdi bu koldaki trabzanların hiçbirini örmüyoruz. 6 zincirden sonra tutuyorum. Buradaki noktaların tamamını geçip 2 zinciri şöyle örgümü de katlayarak 6 zincirden sonra tığıma doluyorum. Direkt 2 zincirin olduğu boşluğa geliyorum. Bakın kolu geçiyorum. Kolu hiç örmüyorum. 2 zincire gelip buraya tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle ilmeği çok gevşetmeyelim. 2 zincire 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi kol altı kısmını göreceksiniz. Bakın burası bizim kol açıklığımız. Üçlü trabzan ördük, yani 3 tane trabzan ördük, 2 zincire 6 zincir çektik. Diğer 2 zincire geldiğimizde tekrar 3 tane trabzan örüp kol kısmını bakın bağlantısını yapıp kol kısmını bıraktık. Şimdi sırt kısmını örmeye geçiyoruz. Burada örgü devam ediyor. Tığ doluyorum. Bakın 2 trabzan geliyor. Geçiyorum. Ara boşluğa batıyorum. Hemen üçlü trabzan grubunu örüyorum. Bir diğer üçlü trabzan grubu. Hep böyle üçlü devam edeceğiz örgümüze. Şimdi sırt kısmındayız. Sırt kısmını örüp geleceğiz. 2 zincire 3 tane trabzan örüp 6 zinciri çekip bakın buradaki artışı buradaki noktaya bağlayacağız. Hemen kol kısmını geçip burada da diğer kolda gösterdiğim gibi buraya da üçlü trabzanı örüp ön noktaya kadar geleceğiz.
Bu şekilde gövdeyi tamamlamış olacağız. Tarif etmiş olduğum gibi diğer kolu da aynı şekilde örelim. Buradaki yaptığımızı buradaki kolda da aynen uygulayacağız. Sonra önde değişen hiçbir şey yok. Geleceğiz. İstiyorum ki şu 6 zinciri nasıl geçiyoruz? Hemen bunu tarif etmeye geçelim. İki kolu da ayırdık bakın. Şimdi yeni sıraya başladım. Önde normal dönüşümü sağladım ve geldim 6 zincirlik boşluğumuza. En son aradaki boşluğa üçlü trabzan grubunu ördükten sonra tığıma doluyorum. Buradaki 3 tane trabzanı geçiyorum ve ilk zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma doluyorum. Bakın üçüncüyü de ördüm. Tığa doladım. Bir tane zincir atlıyorum. Bir diğer zincire 2 tane trabzan örüyorum. 1, 2. Tekrar tığıma doladım. Bakın burada 2 trabzan ördükten sonra bir sonraki zincire 2 tane trabzan örüyorum. Şimdi burada bir anda üçlü üçlü yapmayacağım. Bu kısım yani sonraki sırada bu aralar yine üçlü trabzan grubu olacak. Gövdede bir artış olacak. Yani gövde çok kasmasın diye ben bunu yapıyorum. İsterseniz direkt üçlü gruplar yaparak da geçebilirsiniz. Şimdi bakın 2 tane yan yana ikili trabzan grubunu ördük. Tığıma doluyorum. Sonda 2 tane zincir kalıyor. Bir zincir atladım. Bir diğer zincire şöyle batıyorum. Yani sonuncu zincire batarak buraya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi ne yapmış olduk? 6 zincirin ilkine 3 tane trabzan, bir boşluk yani bir zincir atladık. Diğerine 2 tane, hemen yanındaki zincire 2 tane trabzan ördük. Bir zincir atladık. 6. zincire de 3 tane trabzan örmüş olduk. Bakın koltuk altı kısmını bu şekilde geçtik. Şimdi tığıma doluyorum. Örgüye devam ediyorum. Bakın kolu örmüyoruz artık. Şurası bizim kol kısmımız. Burada üçlü trabzan grubunu geçip ara boşluğa geliyorum. Ve yine 3 tane trabzan grubunu aynen örmeye devam ediyorum. Bir sonraki ara boşluğa batıyorum. Tekrar üçlü trabzan gruplarını örerek devam ediyorum. Bakın koltuk altı kısmını da bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi aynen örgüye devam edeceğiz. Diğer kısımda da aynı işlemi yapacağız. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Örgü zaten böyle hareketli bir iplikle örüyorum. Renkli bir iplikle örüyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Bakın şurası artık gövdeye iniyoruz. Ben dediğim gibi gövdede birazcık böyle genişlik istediğim için yani çok biraz salaş olsun istediğim için şuradaki artışı yaptım. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Burada böyle bir artış olmak zorunda değil ama güzel oluyor. Şimdi şöyle kol kısmının açıklığını görüyorsunuz. Bakın burada şöyle kol kısmının açıklığını söyleyecek olursam şurada birazcık tabii eğim de var. Şöyle hatta şöyle düzgün bir şekilde ölçelim. Bakın bir 23 santime yakın kol açıklığımız oluyor. Bu şekilde 23 santim kol açıklığımız. Şimdi burada tarif etmiş olduğum gibi bakın diğer noktada da 6 zincirimiz görünüyor. Şöyle göstermeye çalışacağım. Ekranı sığdırmaya çalışacağım. Buradaki 6 zincirde de aynı işlemi yaparak bu kısmı bitireceğiz. Sonra yeni sıraya başlayacağız. İstiyorum ki yeni sırada şu kısmı nasıl örüyoruz? Bir de burayı gösterelim. Akılda hiç soru kalmasın. O kısmı ördük ve geldik yine koltuk altı kısmına. Burada şimdi üçlü trabzan grupları arasına batıyorum. Bakın üçlü trabzanı geçtim. Aradaki geniş boşluğa 3 tane ikili trabzan grubunu örüyorum. Doladım. Şimdi 2 tane trabzan, bir zinciri, 2 tane trabzan da bir diğer zinciri örmüştük. Şimdi buradaki 2 zinciri, 2 tane trabzanı geçiyorum. Şu ara boşluğa batıyorum. Hemen buraya bir üçlü grup örüyorum. 3 tane trabzan örüyorum. Tığ doladım. Yine 2 trabzanı geçip aradaki boşluğa batıyorum. Yani 2 tane trabzan ördüm. Yani 2 tane trabzan eksik örmüş olduk aslında. Yani şöyle bir kademeli bir artırma yapmış olduk. Bakın. Aradaki 2 tane olan trabzanların arasına da 3 tane trabzan grubunu ördük. Yine diğer aralara da 3 tane trabzan grubunu ördük. Diğer araya geçiyorum. Yine üçlü trabzan gruplarını örerek ilerliyoruz. Bakın örgü hiç değişmiyor artık. Bundan sonra hep ara boşluklara üçlü trabzan grubu örerek ilerleyeceğiz. İnanılmaz da keyifli ilerliyor. Hiçbir zorluğu yok bakın. Hep aynı şekilde artık gövdeyi tamamladık. İsterseniz gövde kısmında ara ara artırmalar yapabilirsiniz. Hani göğüs kısmında oturmasın, kalçada oturmasın isterseniz oralarda artırmaları da böyle ara ara devam edebilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Şimdi biz bakın koltuk altı kısmında artışımızı yaptık. Artık sadece gövdeyi örerek aşağı doğru inmiş olacağız. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Burası koltuk altı kısmı.
Diğer kısımda aynı şekilde, yani buradaki yaptığım işlemi burada da yaparak bitiş ve başlangıçlar aynı olacak. Şimdi gövdeyi örerek ineceğiz. Gövdeyi uzatacağız. Sonra kolları örmeye geçeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben birazcık gövdeyi öreceğim. Gövdeyi bitirmeden kolları örmeye geçmek istiyorum. Çünkü örneğin çok uzun bir hırka yapacaksanız hem kolları örerken, çünkü döne döne öreceğimiz için kolları sürekli gövdedeki örgüyü de çevirmek gerekiyor. Yani elinizde ağırlık olacağı için sizlere de tavsiyem gövdeyi birazcık uzattıktan sonra, çok az bir, direkt kollara geçip kolları bitirdikten sonra gövdeyi örmesi bana daha kolay geliyor. Tabii sizler istediğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Tamamen gövdeyi bitirdikten sonra da kollara geçebilirsiniz. Şimdi birazcık burada gövdeyi öreceğim dediğim gibi, sonra da artık kolları nasıl örüyoruz bunu tarif etmeye geçelim. Burada bakın, kolun ben bir tanesini tamamladım. Böyle balon bir kol hazırladım. İsterseniz daha farklı bitişlerde yapabilirsiniz. Burada toplamda 34 sıra kol için örgümü tamamladım. Sonra da 12 sıra lastik yaptım. Bir sırada sık iğne ile kol kısmını geçmiş oldum. Şimdi istiyorum ki bu taraftaki kol kısmını da birlikte başlayalım. Şimdi kol altından başlayacağız örmeye. Düzden başlıyoruz. Örgümüzün düz tarafındayız. Şimdi santim olarak da şöyle hemen bu aşamada ölçü verelim. Sonradan unutmayalım. Şöyle koltuk altından ölçtüğüm zaman lastik kısmına kadar yaklaşık 35-36 santim kadar örüyoruz. Yani 40 santime yaklaşık 40 santime kadar örüyoruz. Ama bu aşamada üzerinize giyerek kolu prova edebilirsiniz. Uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha kısa olabilir, daha uzun olabilir. Dediğim gibi lastik yerine tamamen böyle İspanyol kol şeklinde, geniş kol şeklinde de bitirebilirsiniz. Şu lastik kısmında ölçüsünü verecek olursam, lastik kısmı da yaklaşık bir 9 santim oluyor. Bu lastiği daha kısa, daha da uzun da yapabilirsiniz. Böyle daha uzun da tutabilirsiniz bu noktayı. Hemen şöyle bilek kısmına kadar geliyor. Şu kısımda lastiğimiz buraya kadar geliyor. Şu el üstünde oluyor. Tabii sizler kendi ölçünüzü kendiniz de belirleyebilirsiniz. Şöyle bitmiş halde de bakın, kol kısmının genişliğini de söyleyelim. Şöyle örgümüzün ölçüsü yaklaşık 22-23 santim kadar. Zaten kol açıklığı da 22-23 santim gibi söylemiştik. Şimdi gelelim buradaki, şöyle çevirelim, diğer kolumuzu örmeye. Şimdi kol altı kısmından başlayacağım. Herhangi bir noktadan da başlayabilirsiniz. Hemen şöyle ipimizde öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyoruz. Yine hemen koltuk altı kısmından başlayalım. Sırta yakın yerden şu noktadan başlayalım bakın. Tığıma doluyorum. İpi aldıktan sonra tığıma bir defa doluyorum. Şimdi kol kısmında bakın, şöyle ortadan şu kısmı göstermek istiyorum özellikle. Şuradan başlayalım. Hemen göstermek adına. Koltuk altından şöyle hafif geriye doğru bakın, artış yaptığımız iki zincirlik noktayı görüyoruz. Şöyle yaklaştıralım. İki zincirlik noktanın bir gerisindeki ara boşluğa batıyorum. Ve hemen buraya 3 tane kısa ipi de şöyle araya alıyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Bunu döne döne öreceğiz. Hemen geliyorum, 2 zincire batıyorum. Buraya 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şimdi bakın, şu ara boşluğa geliyoruz. Hemen şu trabzanları ördüğümüz uzun trabzanların şu arasındaki boşluğa batıyorum. Buraya da hemen 3 tane ikili trabzan. Sonra şurada bakın, hatırlayalım, 2 tane trabzan vardı yan yana, ikili duran trabzan vardı. Bunun şu arada bir zincirlik boşluk vardı. Bu araya atlıyorum, kol olduğu için, çok geniş yapmak istemediğim için bu araya atlıyorum. İkili trabzanların arasındaki boşluğa batıyorum. Şu ara boşluğa batıp buraya 3 tane ikili trabzan grubunu örüyorum. Sonra tığıma doluyorum. Şu aradaki bir zincirimiz vardı, hatırlayalım. Bunu atlıyorum. Hemen şu aradaki boşluğa batıyorum bakın. Uzun trabzanların şöyle hemen tepe geniş boşluğuna batıp bu araya 3 tane ikili trabzan, sonra 2 zincir bizi karşılıyor bakın. Buraya bir üçlü trabzan grubu örmüşüz. Hemen buraya da üçlü trabzan grubunu örüyorum. Burası önemliydi. Bakın, en kafamızı karıştıracak nokta belki burası. İplik de biraz renkli ve anlaşılması zor olabilir. O yüzden şöyle yakın yakın göstermek istiyorum ki nerelere battım net bir şekilde anlaşılsın. Bakın, üçlü grupları görüyorsunuz nerelere
ördüğümü. Şimdi bundan sonrası artık kolay. Şöyle hep ara boşluklara batacağız. İki tane trabzanı geçiyorum hemen. Ara noktaya 3 tane trabzan grubunu örüyorum. Yine aynı şekilde diğerlerine de aynen devam edeceğiz. Bakın hep ara boşluklara batarak ilk başladığımız noktaya kadar gelelim. Bundan sonra hep döne döne spiral şekilde döne döne öreceğiz. Bitiş ve başlangıcı nasıl yapıyoruz? Burası önemli. Hemen bunu paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi burada hemen şu ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp bekleyen ilmeğimden kaydırıyorum. Şimdi şu tam ara boşluktayız bakın. Burada şimdi 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doluyorum. Hemen gelen bakın 3 zincirden sonra bir sonraki ara boşluğa geliyorum. Ara boşluğa batarak burada üçlü trabzan grubunu örüyoruz. Örgümüze yine aynen devam ediyoruz. Sadece bitiş ve başlangıçlarda birleştirme var. Doluyorum. Hemen bir diğer ara boşluğa batıyorum. Bundan sonra hep böyle ara boşluklara üçlü trabzan grupları örerek ilerleyeceğiz. Şimdi tamamen hepsi üçlü gruptan oluştuğu için istiyorum ki hemen şu kısma gelelim. Birleştirmeyi sizlerle tekrar edelim. Sıra sonuna geldik. Buradaki aradaki üçlü trabzan grubunu ördük. Tığıma doluyorum. Bakın 3 zincirin çıktığı buradaki son ara boşluğa da batarak bakın 3 zincirin olduğu noktaya batıyoruz. Buraya da hemen 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi zincir burada yukarı çıkmak için kullandığımız bir nokta oluyor. Zinciri şimdi şöyle arada kaybetmiş olacağız. Bakın burada zincirin olduğu boşluğa da üçlü trabzan grubunu ördükten sonra bakın 3 zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batıyorum. İlmek çıkarttım. Kaydırma yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçmiş olacağım. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Hep bu tekniği kullanacağız. Şimdi 3 zincirin olduğu bakın şu ara boşluğu bırakıyoruz. Burayı bitişte yapacağız. Hemen bir sonraki boşluktan başlıyoruz. Bir sonraki boşluğa batarak tekrar üçlü trabzan gruplarını örmeye başlıyoruz. Şimdi gruplarımızı örelim. Tekrar bir kez daha göstermek istiyorum. Hemen sıra sonuna kadar gelin. Sıramızın sonuna geldik. Burada bakın son grubu ördük. Şimdi zincirli olan boşluğun olduğu nokta kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 3 zincirin olduğu noktayı en son biterken yapıyoruz. Şimdi tığıma doluyorum. Geliyorum. 3 zinciri çıkarttığımız bakın şu ara boşluğa yine batıyorum. 3 zincir sadece yukarı çıkmak için kullandığımız bir zincir noktası. Yani burada zincirde gizlemiş oluyoruz aslında. İçeride kalmış oluyor. Bakın üçlü trabzan grubunu ördük. Şimdi zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa battık. İlmek çıkarttık ve kaydırma yapıp 1, 2, 3 zincirle tekrar yukarı çıkarak hemen bir sonraki noktadan başlıyoruz. Bakın bu şekilde sola doğru da bakın birleştirme noktamız kayıyor. Ama şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın birleştirme noktası hiç belli olmuyor. Yani bu teknikle hiç belli olmuyor. Ya tabii birçok birleştirme tekniği var. Sizler size en kolayını da yapabilirsiniz. Farklı yöntemler biliyorsanız onları da deneyebilirsiniz. Ama bu yöntem gerçekten çok kolay ve güzel. Şimdi bu şekilde 34 sıra öreceğiz. 34 sıra ördükten sonra bakın buradaki lastik uygulamasına geçeceğiz. Balon kolu yapacağız. Hemen bir anda şöyle bakın burayı kasıp direkt lastik örmeye geçeceğiz. Dediğim gibi isterseniz lastikte örmeyebilirsiniz. Santim olarak zaten ölçüleri vermiştik. Şimdi kolun lastik kısmını anlatmaya geçelim. Bakın 34 sıra olana kadar ördük. Bu arada bir püf noktası daha söylemek istiyorum. Bu tarz döne döne ördüğümüz büyük parçalarda bakın burayı ben böyle katladım. Masa üzerinde örüyorum. Örerken çevirmesi de kolay oluyor. Örneğin kucağınızda örecek olursanız yani örgünün kontrolü zor oluyor ve ağırlaşıyor sanki üzerinize durdukça. Böyle düz bir zeminde ördüğünüz zaman yani bir masa üzerinde bir sehpa üzerinde ördüğünüz zaman örmediğiniz noktayı bakın şöyle katlıyorsunuz. Sadece ördüğünüz noktayı sürekli döndürerek bu şekilde çok rahatlıkla örersiniz kolu. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi geldik 34 sıra ördük. Şimdi bitişi yapalım burada. Ne yapıyorduk? 3 zincirimiz vardı. Hemen 3 zincirin olduğu boşluğa da buraya da 3 tane trabzan grubumuzu örüyoruz ve sırayı tamamladık. Şimdi yine aynı bağlantıyı yapacağız. 3 zincirlik geniş boşluğa batıp kaydırmayı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığa doluyoruz. Şimdi balon kol olduğu için bir anda bakın toplama yapacağız. Bu kol size dar gelirse ben her bir ara boşluğa bir tane trabzan ördüm. Sizler birine bir tane, diğerine iki tane, örneğin 1-1-2 de yapabilirsiniz trabzanlarınızı. Yani şuradaki genişliği kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama benim için ideal oldu. Yani aslında standart oldu diyebilirim. Şimdi geliyorum. Bakın 3 zincirden sonra hemen gelen ara boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum.
Doluyorum. Bir sonraki ara boşluğa. Normalde 3 yapıyorduk. Şimdi sadece bir tane yapıyoruz bakın. Doluyorum. Bir sonraki ara boşluğa bir tane ikili trabzan. Şimdi her bir ara boşluğa bir kez batarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın her birine bir tane ikili trabzan örerek burayı toparlamış oldum. Eğer eliniz sıkıysa ben gevşek örüyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer eliniz sıkı ve gevşek tutamıyorsanız mutlaka tığ numaranızı 3,5 ya da 4 milim dahi kullanabilirsiniz. Çünkü lastik öreceğimiz için yani böyle biraz toplayacak. O kasmayı azaltmak adına tığ numaranızla oynayabilirsiniz. Dediğim gibi elimi sıkmadan örüyorum. Burada bakın her birine bir tane trabzan ördüm. Bu size dar gelirse bazı yerleri ikişer tane de batabilirsiniz. Ya da çok bol geldi. O zaman ne yaparsınız? 2'yi 1'e düşürebilirsiniz. İkisini tek trabzan şeklinde de çalışabilirsiniz. Yani buradaki azaltmayı artırmayı kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Zaten birkaç sıra ördükten sonra hemen şöyle bileğinize geçirip şurada kontrol ettiğiniz zaman sıktı mı, bol mu geldi? Bunu çok rahatlıkla kontrol edersiniz. Şimdi ördüğümde göreceksiniz. Buradaki son ara boşluğa bakın trabzanımızı ördük. Şimdi şuradaki 3 zincir var. Geliyoruz buradaki 3 zincirin geniş boşluğuna batıyorum. Hatta geniş boşluğu değil direkt trabzanı kullanalım burada artık. Çünkü buradaki 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Hemen geliyorum ilk trabzanın tepesine battım. İlmek çıkarttım, kaydırma yaptım. Bu kaydırma noktası da zincirin tepe boşluğunu versin bize. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyoruz yine. Bakın 3 zincirin üzerine 3 zincir gelecek. Tığıma doluyorum. İlk gelen trabzanı, zincirden sonra gelen trabzana önden batıyorum. Sağ geniş boşluğundan girip sol geniş boşluğundan çıkartıyorum. Trabzan tığ üzerinde. Buradan ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Tığıma doluyorum. Bir sonraki gelen trabzana arkadan batıyorum bakın. Yine bakın şöyle ipi tutuyorum. Arkadan tığımı geçirdim. Sağ geniş boşluğundan çıkarttım. Sol geniş boşluğundan tığın ucunu geçirdim. Tığ bu defa önde duruyor bakın. Trabzan arka tarafta görünüyor. Buradan ilmek çıkartıp arkadan trabzan örüyoruz. Şimdi bir önden doluyorum. Bir arkadan. Bu şekilde batışlar yapacağız. Bir önden batacağız. Bir arkadan. Yapımı gerçekten kolay. Bu aşamada çok karmaşık geldiyse eğer videoyu yavaşlatarak seyredebilirsiniz. Bir önden bir arkadan alarak lastik örneğini tekrarlıyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Hemen şuradaki bitiş ve başlangıcı gösterelim. Sonuna geldik. Bakın son trabzanımızda da önden batarak bitiriyoruz. Bu arada 3 zincir kalıyor. Şimdi önden batarak başlayıp önden batarak bitirdiğimizde şu zincir arkadan batılmış trabzan gibi içeride kalıyor. Bakın 3 zincirde bir trabzan kabul etmiştik çünkü. Şimdi önden batarak bitirdik. Şimdi ilk ördüğümüz bakın zincire hiç dokunmuyoruz. İlk ördüğümüz trabzanın tepesine battık. İlmek çıkarıp kaydırmamızı yaptık. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımıza doladık. Şimdi bundan sonra işimiz daha kolay. Önden battıklarımızı önden, arkadan battıklarımızı arkadan batarak bunu 12 sıra boyunca devam ettireceğiz. Yani şu birinci sırayla beraber tabii hepsi 12 sıra oluyor. Bu birinci sıra, bu ikinci sıra. Şimdi üçüncü sıraya geçtik. Bunu 12 sıraya tamamlayacağız. Ben santim olarak zaten santim ölçüsünü vermiştim. Sıra sayısını bu aşamada belirtmek istiyorum. Tabii sizler bunu uzun, kısa nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tığıma doluyorum. Önden battım. Bakın ilk trabzana önden batıp önden örüyorum, doluyorum. Arkadan battığım trabzana yine arkadan batarak ikili trabzan örüyorum. Tek yaptığımız işlem bu. Önden battığımız önden, arkadan battığımız trabzana arkadan batarak bu şekilde lastik örgümüzü tekrar etmiş oluyoruz. Şimdi burada sıra sonuna geldiğimizde sondaki trabzan bakın zincirden önceki trabzana yine önden batıyoruz. Zincire hiç dokunmadan ilk trabzanın tepesine batıp kaydırmayla yine 3 zincirle yukarı çıkarak aynı bitiş ve başlangıcı yaparak bunu 12 sıraya tamamlıyoruz. Sonra bir sırada sık iğne geçeceğiz. Sık iğneyi zaten biliyoruzdur ama şöyle bir kısaca göstermek istiyorum. Kaydırmayı yapıyoruz yine. Bakın ilk trabzandan kaydırma yaptıktan sonra şöyle bir zincirle yukarı çıkıp gelen trabzanların tepelerine batarak sık iğne örüyoruz. Tek yaptığımız işlem bu. Trabzanların tepelerine batıyorum, sık iğne. Tepelerine batıyorum, sık iğne. Bir sırada sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi diğer kolda bitirmiştim. Hemen bunu gösterelim. Bakın böyle katlıyorum ki daha rahat örebilmek için. Şimdi şöyle lastik örgümüze bakalım, hatta şöyle kolumu geçireceğim. Dediğim gibi burada üzerinize giyerek de bunu görebilirsiniz. Bakın
Şöyle başlangıç ve bitiş noktasını bulmaya çalışıyorum. Evet, şurası bakın. Bitiş ve başlangıç yeri burası. Sık iğne ile de bitiriyoruz. Şimdi diğer kolumuzu da aynı şekilde bitireceğiz. Gövde kısmını bakın, arkada ipimi kopartmıştım. Kolu bitirdikten sonra gövdeyi uzatarak bir sonraki aşamaya geçmiş olacağız. Burada hırkamı kol altından itibaren 28 sıra ördüm. Hemen şöyle kol altından sonraki ölçüyü söyleyelim. Hırkamızın bakın burası yaklaşık 30 santim ölçüsünde oldu. Verdiğim ölçüler tabi elden ele göre değişebilir. Örneğin bu sayıda daha az santim elde edebilirsiniz. Daha fazla santim elde edebilirsiniz. Bu örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Şimdi burada ön pat ve etek ucunu öreceğimiz için artık boyunu yeteri kadar uzattım. Elimde 5 yumak vardı. Toplamda 5 yumak yeterli olacak. İstiyorum ki artık lastik kısmını örmeye geçelim. Hem lastik kısmını örerken de etek boyu, hırkanın boyu bir tık daha uzamış olacak. Bakın şimdi burada şu kısımdayız. Şöyle göstermek istiyorum. Burada ne yapıyorduk? Hemen son üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip hemen köşedeki üçüncü zincire batarak ikili trabzanımızı örüyorduk. Şimdi burada bir tane zincir çekip ipimi yeteri kadar keseceğim. Bunun sebebi de bakın, şimdi uçlar önde görüneceği için burada ipi koparttım. Arka taraftan etek ucunun, burası da hırkamızın düz kısmı bu arada, bakın kolları falan görüyorsunuz. Şimdi hırkanın ters arka tarafından başlayacağım ki bitiş ve başlangıç arka kısma gelsin istiyorum. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturduktan sonra tığıma doluyorum. Şimdi artık bütün trabzanların tepelerine bir tane trabzan öreceğim. Sonra şu kısımda tamamen yine trabzan sırasıyla geçeceğiz. Yani şöyle düşünün. Arkadan başlıyoruz. Arkadan öne doğru geleceğiz. Ön pata, ön kısmı öreceğiz. Sonra yaka, diğer yaka kısmında böyle geçip diğer ön patı örüp başladığımız, bakın buradan da dönüşü sağlayacağız. Başladığımız noktaya kadar trabzan örerek geleceğiz. Sonra aslında yapacağımız işlem bu koldaki uyguladığımız lastik işleminin birebir aynısını uygulayacağız. Şimdi burada nasıl yaptığımı da detaylı olarak, özellikle köşelerde nasıl yapıyoruz, şu kısımları nasıl dolduruyoruz, bunları da sizlerle adım adım paylaşıyor olacağım. Hemen şöyle başlayalım. Batıyorum trabzana, ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar ikili trabzan şeklinde kısa ipi de gizleyerek, bakın burada yaptığım farklı hiçbir işlem yok. Direkt ikili trabzanlar örüyoruz. Şimdi istiyorum ki buradan her bir trabzana bir tane trabzan örelim. Köşe uç kısma kadar hemen gelelim. Burada bakın hırkanın uç kısmına geldik. Şimdi burada şu sivri noktalarda, kare motiflerde, köşelerde uyguladığımız yöntemi uygulayacağız. Çünkü burada artış olmalı ki köşe dönüşler toplama yapmasın. Burada mutlaka artış yapacağız. Bu uçta ve bu uçta, diğer yerlerde herhangi bir artış vesaire yok. Trabzanlar örerek geçmiş olacağız. Şimdi gelelim. Bakın burada bizi 4 zincirlik boşluk karşılıyor. 4 zincir çekerek dönüş sağlıyorduk. Hemen bu boşluğa geliyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzanı örerek buradaki bakın dönüşü sağlıyorum. Sonra şu arada boşluk kalıyor. Tabi sizler mutlaka kendi elinize göre de bunu ayarlayın. Yani çok aşırı dalgalı olmayacak, aşırı da kasma yapmayacak. Çünkü lastik örgüsü de birazcık toplama yapıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Hafif böyle bir dalgalı gibi olduysa onu çok problem etmeyin, ama çok açıldıysa ya da aşırı içe kapandıysa batışlarınızda, trabzanlarınızı artış yapabilirsiniz. Örneğin şu kenar noktası, bakın burada etek ucunda herhangi bir işleme gerek yok. Her bir trabzanı bir trabzanı örüyoruz, ama şu ara boşlukları şimdi öreceğimiz noktada dikkatli olmakta fayda var. Şimdi köşeyi oluşturduk. Tığıma doluyorum. Hemen geliyorum buradaki trabzanın tepesine. Bir tane ikili trabzan. Trabzanın şöyle gövdesine ikili trabzan. Burada bir 3 zincir vardı. Hemen 3 zincirinde tepesine batıp trabzan örüyorum. Hemen şöyle boşluğumuz geliyor bakın. Buraya şöyle 2 tane trabzan. Trabzanın hemen tepesine trabzan. Trabzanın şöyle gövdesine ikili trabzan. Sonra 3 zincir geliyor bakın. 3 zincire batıp trabzan örmüştük. Buraya da trabzan örerek bu şekilde dengeli bir şekilde bakın örmekte fayda var. Şimdi buradan tarif etmiş olduğum gibi trabzanları öreceğiz. Buraya geldiğimizde de bakın yine kasmayacak şekilde şu ara boşlukları da trabzanlarla doldurarak şu zincirli noktalara da 3'er tane basabilirsiniz. Yani bunu mutlaka elinize göre ayarlayın. Sonra şu kısımda da yine bakın aynı dönüşü yapıyoruz. Burada da herhangi bir artış vesaire yok. Şuraya 3 trabzan, hatta 4 dahi batabiliriz bu dönüşte. Sonra yine aralara, şu ara boşlukları 3'er tane trabzan gruplarını
öreceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Sonra şu köşede de burada da yine bakın bizi bir zincir ve trabzan karşılıyor. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız bu sivri uçta. Sadece bu iki önde o şekilde olduğunu söylemiştim. Sonra trabzanlarımızı örerek bitiş ve başlangıç noktasına kadar gelelim. Hemen burada sıra başlangıcını sizlerle paylaşalım. Bakın sizlere tarif etmiş olduğum gibi tamamını şu arkadan başladık. Etek ucu, ön pat, yaka kısmı. Yaka kısmında nasıl geçtiğimi görüyorsunuz bakın. Şu ense kısmında da aralara 2 tane trabzan, bir de üçlü trabzanları ördüm. Zincire de bir trabzan yapıp geçtim. Şuraları da bakın kasmayacak şekilde trabzanlarımızı örerek tamamladık. Şimdi burada koldaki yaptığımız lastik örneğini aynen tekrar edeceğiz. Sadece şu sivri köşeleri tekrar etmek gerekecek belki. Hemen geliyorum, şöyle son ikili trabzanımı da örüyorum. Burada zaten trabzanımızı örmüştük. Hemen şöyle tepesine geliyorum, ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen bu ilk trabzanın gövdesine önden batıyorum. Önden ikili trabzan. Diğerine arkadan batıyorum. İkili trabzan. Bir önden, bir arkadan. Yani koldaki yaptığımız işlemin birebir aynısı artık burada. Yani detaylı göstermeye gerek yok. Çünkü koldaki yaptığımız lastik işleminin birebir aynısı. Sadece istiyorum ki şu köşeye kadar gelelim. Köşedeki dönüşü hem lastiği örüp hem de köşeye nasıl dönüyoruz? Sadece şurada ki detayı sizlerle paylaşıyorum. Bakın lastik örgümüzü yaparak köşe uç kısma kadar geldik. Şimdi burada bir önden bir arkadan batıyoruz. 2 zincire kadar hep lastik örneğini devam ettiriyoruz. Bakın hiç trabzan kalmadı. 2 zincire geldiğimizde de hemen 2 zincire 2 tane trabzan. Tekrar 2 zincir. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örerek bu sivri köşeyi bu şekilde dönmek durumundayız. Sonra bakın burada hemen gelen trabzana önden batarak başlıyorum. Önden, arkadan, bir önden, bir arkadan örerek yine lastik örneğine aynen devam ettiriyoruz. Şimdi burada şu kısmı şöyle göstermek istiyorum. Bakın tamamı aynen devam edecek. Yakada da vesairede bir artış yok. Tamamen lastik örgüyle ön patı lastiği yani şu ön patları, etek uçlarını tamamen dönmüş olacağız. Şimdi burada şuradan takalım bakın ipi. Çünkü tamamını örüp tekrar örmek vakit alacak. Şimdi şu kısma kadar gelelim. Burada ne yapıyoruz bir sonraki sırada? Sırayı birleştirdikten sonra önden ördüğümüzü önden, arkadan ördüğümüzü arkadan örüyoruz. Aynı koldaki örneğin birebir aynısı. Sadece şu artıştaki püf noktayı göstermekte fayda var. Şimdi bakın 2 tane trabzan geldi. Önden ördüm. Bir sonrakini arkadan örüyorum. Bir sonrakini önden örüyorum ve bitti. 2 zincire geldim. Hemen tekrar 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra bakın şöyle yapacağız artık. Bir önden bir arkadan. Şimdi altta önden batarak başladığımız için bir önden, sıradakini hemen önden örüyorum. Diğerini arkadan örüyorum. Bir sonraki zaten öne denk geliyor. Bu şekilde bir önden bir arkadan örmeye devam ediyorum. Bakın bu kenarı da bu şekilde dönmüş oluyoruz. Başka yaptığımız hiçbir farklı işlem yok. Şimdi bu şekilde lastik kısmını da bitirelim. Hemen kaç sıra ördüğümüzde sizlerle hızlı bir şekilde paylaşalım. Burada bakın lastik kısmını 4 sıra ördük. Baştaki 1, 2, 3, 4 sıra oldu ilk trabzanla beraber. Şimdi son trabzana da önden battıktan sonra 3 zincire hiç dokunmuyoruz. İlk trabzanın tepesine batıp kaydırma yapıyoruz. Şimdi burada normalde kolda sık iğne gitmiştik ama önü yani bunlar giyildiği zaman böyle kendini bırakmasın, sarkma yapmasın diye, açılma yapmasın diye kaydırma yöntemi yapacağım. İsterseniz sık iğneyle de bitirebilirsiniz. Ama kaydırma yapmanızı tavsiye ederim. Hemen gelen bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarttım. Bakın kaydırma yapıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. İlmek çıkarttım. Tekrar bir kaydırma. Trabzana batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde kaydırmalar yaparak bu kenarda bir sıkılık elde etmiş olacağız. Çünkü kullanıldığı zaman dediğim gibi sarkma böyle açılma olmasın kenar kısımlarında. Bakın şöyle kaydırma yaparak iz sürme dediğimiz yöntemle yani asıl zincir yöntemi böyle kaydırmayla artık bitiriyoruz. Buraya gelip ipimi kopartıp gizleyeceğim. Artık bitmiş halinde manken üzerinde sizlerle paylaşalım. Bu arada toplamda 5 yumak kullanarak hırkamı tamamladım. Birazcık da ipim artıyor. Belki benimle aynı ölçülerde yaparsanız 1-2 sıra daha örebilirsiniz. Yani maksimum 3 sıra daha örülebilir artan iple. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi artık manken üzerinde bitmiş halini sizlerle birlikte görelim. Şuradaki sivri uç merak edilebilir. Buradaki kaydırmayı nasıl yapıyorum bunu da göstermek istiyorum. Son trabzana battıktan sonra burada 2 tane zincirimiz vardı. 2 zincirin de içerisine batıp sırayla
Bu zincirlerin içerisine batarak da kaydırma yapıyorum. Sonra sırayla trabzanların üzerine tekrar kaydırma yapmaya devam ediyorum. Bakın zincirlere de batıp yine aynı kaydırmayla bu köşe ucu da bitirmiş oluyoruz. Örgümüzü bakın şöyle sizlere detaylı olarak göstermek istiyorum. Gerçekten çok muntazam ve çok güzel oldu. Ben 5 yumak kullanarak boyunu bu şekilde yani çok uzun tutmadım ama uzun olarak da hazırlarsanız gerçekten uzun olarak da çok güzel olacaktır. Örgümüzün bakın eni 53 santim, boyu da şu ense kısmından bu uç kısma kadar da 57 santim ölçüsünde oldu. Kollarının ölçüsünü zaten vermiştim. İsterseniz bu orta kısma düğme dikebilirsiniz, kemer yapabilirsiniz, örgü kemerler yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. İsterseniz böyle terziye verip önlü fermuarlı bile yaptırabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Dediğim gibi 5 yumak kullanarak çalışmamı tamamladım. Kullandığım her bir yumak 100 gram. 100 gramı da 420 metre uzunluğundaydı. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.